Ekrem İmamoğlu'nun seçmendeki karşılığı şu an ne durumda? Yani 19 Mart'tan bu yana epey vakit geçti. X hesabı engellendi. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi diye yeni bir hesap açıldı. Fakat onun mesela takipçi sayısının kişisel hesabına kıyasla çok düşük kaldığını görüyoruz. Veriler size ne anlatıyor Ekrem İmamoğlu ile ilgili? Tabii. Akıllı bir siyasetçi bağımsız bir gazetecinin karşısına çıkar. En sert sorulara en iyi yanıtları üretebilirse toplumun gözünde büyür. Bağımsız olmayan, kendisinin yandaşı olan bir gazetecinin karşısına çıktığında orada bir şey değişmez o lider adına. Hatırlarsanız 2019'da da Sayın İmamoğlu karşısındaki gazetecilerden birinin karşısına çıkmıştı. Ve bence orada o gün 2 puan kazandı. Hatta daha fazla şöyle 2 puandan daha büyük şöyle bir etkisi var. O programa kadar yapılan ölçümlerde CHP tabanı anlamlı oranda protesto tarafındaydı. Bir önceki yenilgiden kaynaklı, Muharrem İnce'nin yenilgisinden kaynaklı yine bir travma yaşıyordu ve ilk akla gelen şeyi yapıp CHP'yi cezalandırmaya karar vermişti. O yayın sayesinde geri geldiler. Yani 2-3 puanın da ötesinde bir büyük Doğru. Etkisi oldu. Liderler pusular karşısında düellolarla büyür. Siz mahkemeler üstünden pusu kurarsanız karşınızdaki lider bunu bir düelloya çevirirse büyür. Sayın İmamoğlu'nun yaptığı şey özü itibariyle budur. Geçmişte tabanı Erdoğan'ın da bunu yaptığına inandığı için onu bu kadar destekledi ve uzun süre iktidarda tuttu. Ona karşı yapılan her hamleyi bir pusu olarak gördü ve Erdoğan'ın ona bir düelloyla cevap verdiğini inandığı, ikna olduğu için devam etti. Sayın İmamoğlu'nun desteğinde düşüş olmadığı gibi artış var. Bu bir gerçek. Ama mesela konuyu iletişimine çevirirseniz orada da muhalefetin bir yanılgı içinde olduğunu düşünüyorum. İşte hesabını kapatsanız ne olur? Tutuklasanız ne olur? Öyle olmuyor. Yani erişim düştüğü çok zaman önemli, kolay değil yani siyasetçinin şeyi. Mahkemelerdeki tutumu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tereddütsüz arkasında olması sayesinde büyüyor. Bu bir gerçek ama diğer taraftan da toplumla bağının giderek koparıldığı, iletişiminin giderek kısıtlandığı ayrı bir gerçek. İlk tutuklandığı tarihte hemen 2 gün sonra yaptığımız ölçümde o davayı siyasi olarak görenlerin oranı %58'di. Kısa süre önce yaptığımız ölçümlerde bu oran 63-64'e kadar gelmiş durumda. Demek ki sözü erişiyor. Belki sesi erişmiyor, belki görüntüsü erişmiyor ama sözü bu topluma erişiyor. Mahkemelerde yargılanıyor ama bütün bu yaşananlar karşısında bu ülkede her akşam hanelerde başka bir vicdan mahkemesi kuruluyor. Doğru. Orada da hükümet yargılanıyor. Bu adımları atanlar yargılanıyor. Ve o mahkeme bütün mahkemelerden daha büyük. Toplumun Vicdan Mahkemesi bugünkü bütün mahkemelerden çok daha büyük, çok daha güçlü bir karar verici. Sayın İmamoğlu'nun desteği azalmadığı gibi artıyor açıkçası. Peki Mansur Yavaş'ı da sormak isterim. Sizin yaptığınız araştırmalarda Mansur Yavaş'la ilgili seçmen neler söylüyor? Sayın Yavaş Türkiye'deki en güçlü karşılığı alan isimlerden bir tanesi. Üstelik bir geleneksel muhalif tabandan değil sadece MHP gibi, AKP gibi tabanlardan da anlamlı oranda destek alan birisi. Türkiye siyasetinde daha baba figürünün örüntülerini taşıyanlar hep daha güçlü karşılık bulurlar. Doğru. O anlamda çok iyi bir hani siyasetçi ve marka üstünden düşünürsek güçlü ve iyi bir marka konumlandırması da söz konusu. Hükümet ağırlıklı olarak Sayın İmamoğlu'nu hedefe alıp diğer geri kalan bütün isimleri daha ihmal edilebilir tarafta tuttu ve ağırlıklı oraya gitti. Onun da yarattığı bir korunaklı alan var. İcraatçılıkta yoksulun yanında olma konusunda net bir inanç var. Toplumsal karşılığı pandemiden bu yana inanılmaz yüksek. Sayın Yavaş'ın ben siyasal zekasını çok güçlü buluyorum. Mesela bir örnek. Şimdi siyasette partiler arası geçiş de zordur ama daha zoru soldan sağa, sağdan sola geçmektir. Şimdi Sayın Yavaş da MHP geleneğinden gelen ve oranın öne çıkmış güçlü figürlerinden bir tanesi. Ve MHP Türkiye'nin en baskın sağ partilerinden biri. Oradan Türkiye'nin en büyük sol partisine, Sosyal Demokrat Partisi'ne geldi. Muazzam bir yere konumlandırdı kendini. Kemalizme. MHP ve CHP'nin en güçlü ortak kesişim kümesi. Kesişim kümesi Kemalizme konumlandırarak
iki tarafında sorgulamasının önüne set çekmiş oldu. Basit gibi görünebilir ama seçildiği gecenin ardından Ankara'da Atatürk heykellerini yıkatarak başlaması insanlara bir adeta onarma etkisi yarattı. Bir tedavi etkisi yarattı. İyi geldi, iyi hissettirdi. Evet. Ekrem İmamoğlu'na yapılan Mansur Yavaş'a yapılsaydı Ekrem İmamoğlu çok daha üst perdeden tepki gösterirdi. Mansur Yavaş niye bu süreçte çok sessiz kalıyor diye bazı eleştiriler var. Siz o zaman bunun bir strateji olduğunu mu düşünüyorsunuz ve faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle, yani siyaset en temelde sonuç alma sanatıdır. Bugün Sayın Yavaş dışarıda görevinin başında ve toplumsal karşılığı yüksek. Siyasetin en temel kuralı sonuç alma sanatı ise, ki ben öyle olduğunu düşünüyorum, sonuç aldığı sürece başarılı olarak bulurum ve bunun da bir strateji olduğunu düşünüyorum. Biraz karakterle ilgili bir şey, çünkü Sayın İmamoğlu gelişmeler karşısında kayıtsız kalabilen bir siyasetçi değildi. Karadenizli tam değil mi? Karadenizli, karakteri öyle, yani daha insani ilişkilerinde de daha sıcak bir isimdi. Ekrem Bey'in ekibine olan bağlılığı, 2010'a olan bağlılığından daha güçlü olabilir diye tarif ederdim. Çok güzel. Yakın çevresine hep şeydi, o gözle bakardı. Ve maalesef ki işte bugün başındaki derdin büyük nedeni de bu. Eğer o da daha konforlu bir alanda kalsaydı belki bugün yaşadıklarını yaşamayacaktı. Peki Cumhurbaşkanlığı açıklaması erken oldu, biraz daha sabretseydi diyenler var. Bununla ilgili ne dersiniz? Hiç katılmadığımı ifade edeyim. Çünkü bu okuma Erdoğan'ı ve otoriterleşen bir yönetimi doğru okumamaktan kaynaklı. Siz ne yaparsanız yapın. İsterseniz alttan alın. İsterseniz yemin edin vallahi aday olmayacağım diye. Bir şey değişmeyecek. Çünkü ölçümler de görüyor ki toplumsal karşılığı yüksek. Ve şunu da görüyor ki sonraki kuşak geliyor ve rekabet edemeyeceğini görüyor. Bu tehdit, iktidarına dair demokrasi yoluyla bir değişme tehdidi ortada durduğu sürece hükümetin atacağı adımlar belliydi. Bağırmadan konuşsaydı, miting yapmasaydı, sadece İBB'ye konsantre, hiçbir şey değişmeyecekti. Toplumsal karşılığı bu düzeyde güçlü olduğu sürece mevcut yönetimin karşısındaki risk olarak duracaktı ve başına bugün ne geldiyse o gelecekti açıkçası. Bu tehdidin tırnak içerisinde, bu riskin ne zamandan beri farkında peki sizce? Hem Sayın Erdoğan hem iktidar. Türkiye'de veriye dayalı siyasal karar alma kültürünü kabul etmek gerekiyor ki başlatan ve oturtan Erdoğan. Üstelik bu zannedildiği gibi iktidar olduktan sonra değil. Ta Refah Partisi İl Başkanlığı'ndan bu yana her kararını ölçüme dayalı veriyordur diyemeyiz ama her önemsiyor. kararında ölçümlerin bir izi, etkisi mutlaka ki vardır. Yani bilimsel bir metodolojiyi aslında önemsiyor. Onu söylemek Hatta çok lazım. çok uzun süre bunu muhalefet adına bir öz eleştiri açısından da söylüyorum. Uzun süre gerici parti olarak tanımlanan parti en ilerici yöntemleri kullanıyordu. İlerici olarak tanımlanan parti en eski yöntemlerle ilerliyordu.